Yengeç, yükselen burcu yengeç olan dostlar, Eylül ayında artık sıra sizin inisiyatif almanıza geldi. Çünkü Mars 4 Eylül'de burcunuza geçiyor, yengeç burcuna, ve uzunca bir süre bu arada Mars burcunuzda kalacak. Çok girişken olacaksınız, aktifsiniz, hırslısınız, affetmiyorsunuz. Artık hani tabiri caizse rüzgarı arkanıza aldınız ve gidiyorsunuz. Yani yengeç burçların böyle bir hali olacak. Dediğim gibi Şubat ayının sonuna, hatta Nisan'a kadar Mars burcunuzda, ama tabii ki 7 Aralık'tan sonra retro olarak burcunuzda olacak. Yine de bu Mars'ın rüzgarıyla beraber kim tutar sizi diyorum. İnanılmaz cesaretler göstereceksiniz. Evet, ve Eylül ayında başka neler oluyor? Özellikle her ay biliyorsunuz bir yeni ay, bir dolunay oluyor ve bizim yaşadıklarımız da o çizgide aslında belirleniyor astrolojik olarak, etki alıyorsanız. Şimdi 3 Eylül'de bir yeni ay var. Ne yapıyorsunuz? Bir şeye başlıyorsunuz. İşe başlar, bir yere gider, bir eğitime başlar, bir projeye adım atar, bir araçla ilgili bir yenilik olur. Kardeşleriyle ilgili satın alma işleri olabilir. Borçlar da olabilir bu, ama bir şeyi satın alma, bir şey için para gerekir. Başka birine gerekir mesela. Siz belki destek olursunuz. Veya sizin ihtiyacınız olur. Bir kredi çekme gibi durumda olur. Çünkü geçtiğimiz 21 günden beri Merkür Retrosu para evinizdeydi ve Merkür Retrosu yengeç burçlarını biraz sıkıştırmış olabilir. Parasal konularda artık retro bitti. Maddi konulardaki sıkıntılar aslında daha bu ay aslında normale dönüyor, öyle söyleyebiliriz. Ve yeni ay ile beraber seyahatler, eğitim, ticari konularda hareketleniyor yengeç burçların hayatlarında. Önemli ikinci dinamik ise 18 Eylül'de bir tutulmamız var. Ay tutulması bu. Balık burcunda ve yengeçleri destekleyen bir tutulma. Diyelim ki bir yurt dışı girişiminiz oldu. Bir iş, bir ticari anlaşma blokajlandı, ilerlemedi diyelim ki. Aslında bu dolunayla beraber buralar biraz hareketleniyor ve bu bir süreç aslında. Yengeç burçlarının hayatlarında zaten ticari alanda, uluslararası konularda uzunca bir süreç var. Buradaki 18'indeki tutulma aynı zamanda dolunay, hani bir sonlanma gibi düşünüyorsunuzdur belki, ama aslında hayır. Bir sonun başlangıcı olarak düşünün lütfen bunu. Çünkü 2026 yılında da kadar da sürecek etkileri olacak. Evet, yurt dışı, uluslararası konular, eğitimle ilgili konular, akademik kariyer olabilir, hukuki süreçler başlar, biter, yeniden başlar vesaire gibi süreçler yengeç burçlarının işte bu 18'indeki balık burcundaki tutulmayla beraber aktifleşiyor. Yani seyahatler de yaparsınız, bir yerlere gidersiniz, yurt dışına çıkarsınız veya şehir değiştirebilir bazı yengeçler, mesela başka bir şehire taşınma durumları da olabilir. Çünkü düğümler de kuzey ve güney ay düğüm, şu an için konuşuyorum, bu alanda, yani kariyerlerinde, aile ortamlarında böyle bir değişim sürecindeler, bir yenilik sürecindeler. Bunlar da tabii buraya böyle yansıyabilir. Diğer önemli dinamikler ise bu ay boyunca evde çok huzurlusunuz. Ev ilişkileri, aile ilişkileri gayet güzel. Evde güzellikler, dekorlar, yeni bazı eşyalar alma, ev içindeki, aile içinde yaşadığınız insanlarla uyumunuz mesela gayet güzel, keyifli olacak. Bir takım yengeçlerin eskiden yaşadıkları ilişki, evlilikler, işte evliliklerle olan mesela çocuklar, işte ikinci, üçüncü evlilikler, hani bazılarınızın hayatlarında oluyor. Bunlarla ilgili gündemleri de olacak. Bunları çözmek ya da bunları artık hani böyle yılan hikayesine dönmüş durumlar da varsa mesela, bunlar da yavaş yavaş artık belki bir çözüme doğru gitmeye başlayacak. Diğer önemli bir konumuz ise aslında bu süreç 8 Eylül'de, hemen Eylül'ün ilk haftasının sonunda başlıyor. Evet, seyahattir, yeni anlaşmalardır, reklam, promosyon, tanıtım vesaire, böyle işler, gündemler söz konusu olacaktır. Kardeşler ve yakın çevreyle de ilişkiler çok güçleniyor bu arada yengeç burçlarının. Evet, 21 Eylül'e kadar bu arada bu işler devam ediyor ve 21 Eylül'den sonra artık yengeçlerin gündemi biraz daha
kendi içsel konuları olacak. İşte aile içi konuları bu alanda, bu tarihten itibaren başlıyor. Çünkü Güneş Terazi burcuna geçecek. Güneş Terazi burcuna geçtiğinde yengeçler ya taşınır, ya istediği evi alır, ya istediği evle ilgili veya oturduğu evle ilgili yeni bir süreç başlar, kiralamalar vesaire gibi süreçler başlar. İşte bazı yengeçlerin mesela çocukları var, işte çocuklarının evden ayrılması veya çocuklarıyla böyle bir arada yaşama gibi konuları olabilir veya çocuklarından çok güzel haberler alabilirler. Sonuç olarak ayın 18'den sonraki, yani 18'indeki tutulma iyi etkiler. Su elementinde olduğu için yengeçlere yarayan bir aslında güzel bir zaman dilimini başlatacak. Ve 23 Eylül'den sonra da zaten artık Akrep Burcu'na Venüs geçiyor. İşte aşk derseniz aşk 23 Eylül ve sonrası yengeçleri bulabilir. Para bulabilir mesela, aynı zamanda girişimler, yatırımlar, daha önceden yapılmış yatırımlar olabilir mesela, bir şeyleri alım satımlarla ilgili güzel etkiler olabilir. Çünkü özellikle de Eylül'ün ortaları mesela çok faydalı, para kazanabilir. Bu anlamda ev, emlakla ilgili konular, devlet daireleriyle ilgili işleriniz mesela Eylül'ün 14'ü, 15'i, 16'sı çok verimli ilerleyebilir. Bugünleri de kullanmanızı öneririm. Evet, Venüs Akrep Burcu'na geçecek 23'ünden sonra ve Yengeç Burçları için dediğim gibi aşk, ilişkiler, para, hatta böyle çok güzel aşklar da olabilir sevgili Yengeç Burçları. Ve tabii ki yaratıcılığı arttıran da bir süreç aynı zamanda. Bu arada Mars burcunuza geçiyor ama arka planda akan bir enerji var. Hayatınızda ne kadar zorluk ya da böyle bir şey için mücadele ediyor olursanız olun, arkadan sanki bir el sizi koruyor. Çünkü Jüpiter'in şu an o alanda bir seyahati var. Gizli bilgi. Bu gizli bilgi dediğimiz zaman tabii evrende açıklanamayan bir sürü enerji var, titreşim var. Bunlar aslında işte bizi korumaya alan, yani yengeçleri öyle bir koruma altına alan, işte sağlıkta herhangi bir soruna karşı diyelim ki bazıları mesela sıkıldı, hastalandı, mesela sağlık sorunu yaşadı bazı yengeçler. Bazıları gerçekten çok çaresiz kaldı, böyle eli ayağı bağlanır ya insanın, istese de bir şey yapamaz. O süreçler işte aslında Jüpiter sayesinde daha rahat atlattınız. Güzel bir Eylül ayı sizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorum yapın ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.